Merhaba sevgili dostlar. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Sizlerle kocaman bir aileyle kutlamak istedik. Kendimize küçücük bir parti hazırladık. Bir party time. Görüşmek üzere. Evet, menüde ne var diye merak ediyorsanız hemen söyleyelim efendim. Mütevazi bir menü, ev yapımı limonatamız var, mozaik pastamız var ve mücverimiz var. Biz aslında videolarımızda dikkat ederseniz hiç yemek videoları paylaşmıyoruz. Ama Saman Evim Çiftliği'nde misafirlerimize güzel yemekler ileride sunacağımız için daha sonraki videolarımızda ilerleyen tarihlerde yani yemek görsellerine de yer vereceğiz. Bugün evlilik yıl dönümümüzü Atilla Bey ile beraber evlilik üzerine bir sohbet edelim istedik. Efendim hemen Atilla Bey'e soruyorum. Atilla Bey, mutlu bir evlilikte olması gereken birinci kural nedir? Vallahi bence dürüstlük çok önemli. Yani bir kere herkesin düzgün olması lazım, dürüst olması lazım, açık ve net olması lazım. Eşler birbirlerine karşı son derece açık olması gerekiyor. Ya burada Açık sözlü, açık sözlü, arkadan gizli saklı iş becermeyen. kesinlikle. Zaten öyle ufacık bir şey olsa, bir yanlışlık olsa, Yani güven sinek problemi. mide bulandırır hesabı. Evet. Güven ortada Evet. zedelenir ve o sürer gider. Yani güven ve dürüstlük diyebiliriz birinci sırada değil mi? Kesinlikle o çok önemli. Şimdi bence de efendim mutlu bir evlilikte takım ruhuyla hareket edebilmek gerekir. Takım ruhundan kastım. Şimdi bir takımda şimdi benim anlayışıma göre çünkü evlilik gerçekten bir takım oyunu gibi. Bunu da bu yaşa gelmiş tecrübelerle bir takım şeyleri denemiş insanlar olarak söylüyoruz yani. Efendim eğitimde mesela bir denklik. Şimdi siz 3. ligde oynayan bir futbolcuyu 1. lige getiremezsiniz değil mi? Eğitimde, kültürde, ailelerde bir denklik de olması gerekiyor. Yani yetiştirilme tarzında bir uyum olması gerekiyor. Hayata bakışta bir uyum, hayattan beklentilerde bir uyum olması gerekiyor. Yani kültürde, sanatta bunları yani Tabii, aslında çoğaltabiliriz. Şimdi bazen Atilla Hayatın Bey, her alanında tabii. bir uyum Atilla'cığım gerekiyor. şimdi bak bazen şunu da görüyoruz biliyorsun. İki yüksek öğretim görmüş iki insan anlaşır. Neden? Çünkü hayata bakışları farklı. İkincisi birisi hayatın içinde kendini geliştirirken diğeri geliştiremiyor. Hep öyle Evet, kalıyor. Bu da tabii evlilikte bir müddet sonra uyumsuzluğa sebebiyet veriyor. Takım ruhu gibi hareket etmek, yani aynı şeylerden hoşlanmak, denklikten sonraki madde bana göre takım ruhunda aynı şeylerden hoşlanmak. Bakın biz bu kadar mütevazi bir partiden mutlu olabilen iki insanız. İçimizden birinin çok büyük beklentileri olsaydı veya işte farklı kırsal yaşamı sevmeseydi bugün Biz bu burada kadar mutlu olamazdık mutlu yani. olamazdık, belki burada da olamazdık. Olamazdık yani. veya hani kadın veya erkek özveride bulunup gelse bile bir süre sonra mutsuz olacağı için bu evliliğe yansırdı. Evet, Yani çok doğru. uyum ve arzu, istekler ve takım ruhunda üçüncü olması gereken bana göre de evlilikte eşlerin birbirleri yarışmaması. Bunu bazı eşler yapar. İşte kendisi bir üst düzeye gelir adam, kadını ezmeye, küçük görmeye başlar. Halbuki bu çok yanlış, çünkü siz bir yarış içinde değilsiniz. O gün sen oraya geldiysen o eşin emeği, katkısı büyük veya bir kadın için aynı şey söylenebilir. Yani erkekle kadın bir yarış değil, bir takımın takım oyuncuları gibi davranmalı. Örneğin Atilla'nın bir iş bölümü olmalı. Atilla'nın çok iyi yaptığı işler vardır. Benim çok iyi yaptığım işler vardır. Bir evlilik sadece birinin çok iyi yaptığı işler üzerine yürümez. O zaman işte o oyun bozuluyor arkadaşlar. Yani ben ikinci maddede takım oyuncusu olabilmek, iyi bir takım oyunu oynayabilmek diyorum. Peki sen üçüncüde ne dersin Hatice'm? Valla üçüncüsünde eşlerin birbirlerinden beklentileri olmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani fazla beklentilere girmemesi gerekiyor. Evet.
Evet, çok beklentiler hayal kırıklığına neden oluyor değil mi? Kesinlikle. Tabii kesinlikle öyle. Yani şimdi biz bu kadar arkadaşlar sıfırdan bir şeyler yapıyoruz. Bakın biz senelerdir eşimle, canımla bir evlilik yıl dönümü kutlamadık. Belki 3 senedir bir tatile, 3-4 senedir bir tatile gitmedik. Biz bir hedef koyduk kendimize. Bu kırsal turizm yapmak ve bu çiftliği kurmak. Minik bir çiftlik tabii. Öyle çiftlik deyince de çok büyük bir şey hayal etmeyin. Yani 5 dönümlük bir yer burası. Ve burayı ıslah etmek. Bunun için varımızla yoğumuzla çalışıyoruz ve her ikimiz de büyük özverilerde bulunuyoruz. Tatil yapmıyoruz. Ama bizim için her gün parti, her gün evlilik yıl dönümü, her gün güzelliklerle dolu. Yani eğer uyum olursa bunlar çok büyük beklentiler de olmuyor herhalde, değil mi Beklentilerin Hatice'm? sonra şey de yok, sonu da yok yani. Evet. Büyüğü var, küçüğü var yani. Yani hanıma bir evet. araba alırsın, Mercedes ister değil mi mesela? Tabii yani onun için Yani beklentinin sonu yok. ufak şeylerden de Mutlu olmayı bilmek. olmayı bilmek. Çünkü hayat bilmek çok gerekiyor. kısa. Hayat Hiç Tabii çok canım. kısa arkadaşlar. Hayatta lütfen çok küçük şeylerden şu mozaik pastayı yiyip şu ev yapımı limonatayı içtiğinizde mutlu olun ne olur. Çünkü hayat o kadar uzun değil. İnanın değil. Ben geçenlerde bir buna benzer bir şey okumuştum. Adamın birisi zengin olmak istemiş, zengin olmuş. İşte arabam olsun, iyi araba olsun, arabayı almış. Yani evler almış. İşte diyelim ki uçağa kadar almış ama mutsuz adam. Nedir bu filan diye. Habire kendisi düşünüyor tabii mutlu olamadığı için. Sonra bir arkadaşı bir gün ya diyor engellilerin bir şey var, bir bisiklet dağıtılacak. Sen de gelir misin diyor. Ya hatta yardımcı olabilir misin diyor. Tabii ki diyor. O da işte atıyorum 8-10 tane böyle engelli bisikleti alıyor filan. Ondan sonra onu da çağırıyor ama diyor sen geleceksin, sen dağıtacaksın. Tamam diyor. Geliyor o engelli çocuklara o bisikletleri tek tek veriyor. Sonra geri düşünüyor ya yine diyor yani işte verdik bisikletleri ne oldu ki filan gibisinden. O mutluluğu bir türlü şey yapamam ama tam çıkarken çocuğun birisi kolundan yakalıyor. Bir dakika diyor amca diyor. Efendim oğlum diyor o işte zengin vatandaş. Size diyor bir bakabilir miyim diyor. Uzaktan diyor çok net bakamamıştım diyor. Kolundan tutuyor şöyle bakıyor. Tabii ki diyor bakıyor ondan sonra. Peki diyor neden bakıyorsun ki diyor yani. Çünkü diyor sen bu bisikleti bana aldın. Seni daha iyi gözümde canlandırabilmem, ileride tahayyül edebilmem için diyor. Unutmamam adına diyor size bir kez daha bakmak istedim diyor. Sonra adamın kafası dalıyor. Ya demek ki diyor mutluluk böyle bir şey diyor. O çocukcağız yani o bisikletiyle mutlu oluyor ve karşındakine de saygı duyuyor, hürmet gösteriyor ve onu unutmamak adına bir kez daha bakayım diye ricada bulunuyor. Bu adamın çok hoşuna gidiyor. Yani Mutluluk küçük şeylerde saklı ve evet. aslında Atilla'cığım senin bu anlattığın hikayeden de şöyle de bir sonuç çıkarabiliriz. Mutluluk aynı zamanda arkadaşlar başkalarının hayatlarına dokunabilmekte gizli. Evet. Yani birinin hayatına anlam yükleyebilirseniz, birine çok güzel bir enerji verebilirseniz, birine sevgi dolu bir gün merhaba diyebiliyorsanız, ne bileyim yapabileceğiniz yardımın ölçüsü tabii kendi bütçenizle veya kendi ruhsal durumunuzla da alakalı. Yani kendinizi kötü hissederken bir başkasına pozitif enerji veremezsiniz o gün ama bazen içten bir gülümseme de insanların hayatına dokunur diye düşünüyorum. Ve gerçekten dünya olarak, ülke olarak hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Ne olur birbirimizin hayatlarına çok güzel şekilde dokunalım. Hep pozitif bakalım, birbirimize sevgiyle bakalım. Ama ben Atilla'cığım bu videoyu bitirmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Biz de mutluluğu yani bu mutlu evliliği çok önce yakalamış insanlar değiliz. Bu sohbeti yaparken hiç kimseye ahkam kesmek gibi niyetimiz yoktu arkadaşlar. Sadece kendi edindiğimiz tecrübelerle bir özet yaptık size. Mutlu evliliğin sırrı nedir? Ben
Bir nokta daha Tabii bilmiyorum ki. söyleyecek miydin ama Söyle canım, ne demek? evlilikte iki şeyle insanlar sınanıyor diye konuşmuştuk. Evet, onu söyleyeceğim. Öyle mi? Şimdi hiç kimse birbirine ahkam kesemez hiçbir konuda. Hele evlilikse bir konu. Ve arkadaşlar, hiçbir evlilik iki şeyle sınanmadan mutlu evlilik denmez. Bakın, bunu ben tecrübelerimle de edinmiş bir insan olarak size söyleyeyim. Nedir bu sınavlar? Hemen söyleyeyim. Kadının ciddi bir hastalık geçirmesi arkadaşlar. Uzun süre yatağa bağlı kalabilir, bakıma ihtiyaç duyabilir, bir yerini kırmış olabilir, daha kötü ismini almayacağımız hastalıklar başına gelebilir vesaire vesaire. Çünkü kadınlar çok yüce varlıklardır. Kadınlar, bunu bir kadın olduğum için söylemiyorum, bunu bütün dinler söylüyor. Cennet anaların ayakları altındadır veya Kabala'da kadını daha yüksek enerji boyutunda düşünüyor gibi. Yani bunu herkes söylüyor. Kadınlar gerçekten çok merhametli varlıklardır ve bir kadın erkek hastalandığında kadın bakar. Ama kadın hastalandığında erkeğin bakması bazen mümkün olmuyor veya bakmıyor. Bu sebeple kadının hastalığı evlilikte büyük sınavdır arkadaşlar. İkincisi de yine kadınlarla biraz da kendimize öz eleştiri yapalım. Kadınlar arkadaşlar gücü sever. Yani kariyer ve paralı erkek güçlü, daha doğrusu güçlü kişilik, güç yani. Ve bir erkek gücünü kaybettiğinde bu kariyer olabilir, parasını kaybetmiş, iflas etme olabilir. İşte o zaman da evlilik sınanır. Hiç unutmayın, kadının sağlığı, erkeğin parasızlığı ve gücü. Bunları kaybettiğinde insanlar, evlilikler sınanıyor. O yüzden bu mutlu evlilik bugün çok güzel. Umarım bu sınavlardan biraz geçtik değil mi Hatice'm? Ama daha çok biz geçtik biraz ama inşallah Allah daha büyüğünü bize bu sınavın nasip etmesin. Zaten demiyorum. Çok zor. Nikahlarda yani iyi günde, kötü günde ama Tabii. maalesef bunu başaramıyoruz. Yani o sözde kalıyor maalesef kalıyor. arkadaşlar. Evet. Çünkü insan yükü insana ağır geliyor. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla Allah hepimizi mutluluklarını bozacak büyük sınavlardan geçirmesin diyoruz. Yani kimseye de ahkam kesmedik, onu da söyleyelim. Ve hepinize yine Saman Ev'den sevgiler gönderelim. Şöyle yapalım mı Hatice'm yine? Saman Ev'den hepinize sevgiler arkadaşlar. Bu güzel sofrayı bekletmeyelim, azıcık yiyelim. Party time yapalım. Bir Bye sonraki bye. videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.